astroloğu İpek Canbulat'la birlikteyiz. İpek Canbulat ne dediyse doğru çıkıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili de yaklaşan tehlikeden söz etmişti. Biraz sonra İpek Canbulat bu konunun detaylarını anlatacak size. İpek hoş geldin yayınıma. Merhabalar, hoş bulduk öncelikle. Bir başlık açmışsın. Başlıkta da diyor ki Mert Ramazan Demir'e tuzağı kimler kurdu? Çok güzel bir başlık olmuş bu. Öncelikle buradan bütün takipçilerinize selam, sevgiler gönderiyorum. Ayrıca benim de önemli birisi var buradan. Canan Hanım, sizin vesilenizle tanıştım, Miami'den kendisi. Buradan da kendisine selam, sevgiler gönderiyorum. Evet, konumu başlığı bilmiyorum ama şimdi siz nasıl yönlendirirseniz ben de o şekilde size yanıtlar vereceğim. Evet, bir şeyde yanılmam kolay kolay. Çünkü geçen haftaki yayında da sizinle söylemiştim, bana sormuştunuz ne olacak diye. Biraz retrolardan, biraz da ilişkilerin sıkıntılarından söz etmiştim. Dolayısıyla bu dönemde ilişkilerle alakalı sıkıntı, retro döngüsünden dolayı da bir takım ayrılık ve mutsuzluklar olabilir. Ama bu çok kısa bir süreç içerisinde kalıcı bir şey olmadığını söylemiştim size. Şimdi sizi dinliyorum. Ona göre yorumlarımızı yapalım. Evet, biraz sonra tekrar bu konuya döneceğiz. İpek Canbulat ve sevgili dostlar. Herkese merhabalar. Moderatörümüz Caner'e de merhabalar. Caner, sana bir isim vereceğimi söylemiştim. Caner burada mısın? Caner burada mısın? Caner, Erdem o arkadaşın adı. Erdem Tosu. Erdem Tosu. Erdem Tosu Tire bildiğimiz normal tire. Küçük harfle Diyarbakır, Giresun, 6, Zonguldak. Bu kadarını yazarsan zaten hepsi çıkar diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, tekrar merhaba. Evet, Mert Ramazan Demir'e dün gece kurulan tuzakla ilgili olarak biraz sonra konuşacağız. O konuya biraz sonra değişeceğiz. Servin işi sağlam, sana iyi akşamlar dedi, bana da diyor. Ve İpek Hanım, keyifle izliyoruz sizi diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hem Sema Hanım'a söylüyorum. Gerçekten takipçilerinize buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Evet, yayını beğenelim. Sonra unutuyorsunuz arkadaşlar beğen yapmayı. Beğenmeniz benim için çok önemli ve lütfen abone olalım yayına. Abone olmadan izleyen arkadaşlar da hoş geldiler. Teşekkür Lütfen ederim. abone olur, çok mutlu edersiniz ve yorumlarla lütfen sayfayı renklendirin. Sizin yorumlarınız çok değerli bizim için. Evet, İpek abla çok hoşsunuz diyor Ümran Keleş. İpek, bu nedir ya? Bu nedir İpek? Herkes seni beğeniyor ya. Herkes sana bayılıyor İpek. Of. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok. Bugün keyifsizim, biliyorsun, biraz rahatsızım. Kırgınlık vardı üzerimde. Dolayısıyla çok açıkçası yine seni kırmadım, biliyorsun. Şöyle bir halim yoktu yani. Dedim ki bir ruj süreyim, bir allık süreyim. Hiç böyle çıkmam izleyicinin karşısına ama teşekkür ediyorum teveccühleriniz için. Sağ olun. Var olun, eksik olmayın. Evet, rahatsız İpek, hep nazarlara geliyor. Enerji uzmanı kendisi ama insanın kendisine terzi söküğünü dikemezmiş misali. Yani kendisini çok koruyamıyor İpek. Çok iyi kalpli olduğu için herkese kucak açıyor. Arada kötü fesat olan da var. O da arada İpek'e nazarını gönderiyor. Ondan sonra hastalanıyor. Evet, doğru. Çünkü ben Boğa burcuyum. Dolayısıyla toprak gruplarının içerisinde en nazara gelen burçlardan birisi. Yani inanamazsın, olacak olaylar bu dönemde olmuyor. Beklediğim işler dönüyor. Ama diyorum ki ben vardır bu işte de bir keramet. Sonuç itibariyle çok az bir zaman kaldı. 3-4 gün sonra zaten bu retro bizi terk edip gidiyor. Daha böyle sağlıklı, daha böyle zinde, daha böyle istikrarlı kararlar vereceğiz hayatımıza dair ve ne dilesek ne istesek olacak. O yüzden enerjinizi güzel tutun. İnanın şu anda 38 derece ateşle yapıyorum bu yayını ama gene de hiçbir şey kaybetmiyorum. Niye? Çünkü siz sevenlerimizle birlikteyiz ve aynı zamanda konularımız çok güzel. Bilal Bey ile birlikte de burada yaklaşık 1,5-2 aydan beri yayın yapmaktayım. Sizleri de tanıdığım ayrıca çok mutluyum. Çok güzel sözler söylüyorsunuz. Ne güzel iltifatlar ediyorsunuz. Ben de böyle mutlu oluyorum. Sizin enerjinizle birlikte varım aslında, öyle söylemek istiyorum. Ve her şey hayatta söylediğim gibi enerjiyle oluyor.
Bakın bugünkü anlatacağımız konular da dahil olmak üzere Mert ve Afra ile ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz her yayınımız aslında onlara bir 5-10 dakika mutlaka ayırıyoruz. Yayın sonunda da olsa ama Mert'le Afra ile ilgili olarak sakın aklınızdan kötü herhangi bir şey geçmesin. Olabilir. Geçen haftaki yayında size ne dedim? Retro var. Dolunay da var. Dolayısıyla ikisi bir arada olduğu zaman bir tehlike arz eder. Bir küçük Bunu biraz ayrılık sonra olabilir konuşalım dedim. İpekciğim. Bu detaya biraz sonra girelim İpekciğim. Anlatacağım hepsini. Bilgileri Biraz olsun diye söyledim. evet biraz İsteğinizi sonra. kabul ettim. Yo gelmedi isteğiniz. Bakın bazı fake adresler var. Servin Hanımcığım benim adresim İpek Astro. İpek Astro. Tekrar söylüyorum. İpek Ünlü Koç. İpek Astro. Instagram adresim. Yo kabul ettim ben. Hepsini kabul ettim. Kontrol edin. Dinliyorum Evet Bilal. arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Caner doğru düzgün yorum yapan, terbiye sınırları içinde yorum yapan, ne söylediğini bilen, karşısındakini kırmayan, başkasına hakaret etmeyen, küfür etmeyen hiç kimseyi engellemez. Bunu böyle bilin lütfen. Eğer yorumlar düzgünse Caner engellemez. Herkes fikrini söylemekte tabii ki özgür arkadaşlar. Ama kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu benim moderatör olarak seçtiğim arkadaşım ayırt edebilir. Dolayısıyla hiç kimse ben yorumumdan dolayı engelleniyorum, kısıtlanıyorum diye düşünmesin arkadaşlar. Herkes seviyesini korursa burada çok güzel yayın yaparız. Diyor ki Evet. Caner durduk yere diyor engellemedim diyor. Yemin ediyor bir de. Tabii. İyi akşamlar Ezgi Hanımcığım. İyi akşamlar. Tabii ben Caner'i biliyorum. Arkadaşlar lütfen herkes seviyesini korusun. Hepinizin görüşüne saygılıyız. Herkesin görüşüne saygılıyız. Antiler, kötü niyetliler, fesatlar, peşin hükümlüler hariç. Evet İpekciğim şimdi Hande Erçel dün Metin Akgülger'le doğum gününü kutlamıştı sette. Ve dizi set arkadaşlarıyla birlikte daha doğrusu film çünkü bitti. Bugün yayına girdi film. Dijital platformlardan birinde Hande Erçel'in ve dün gece ailesiyle doğum gününü kutladı. Yine pasta kesildi ve oraya Metin Akgülger'i yine davet etti. Evet. Hani aralarında bir şey olabilir belki filan diye böyle bir şey yapmıştık ya ileriye dönük olarak derken olmuş olabilir de yani bunu da söyleyelim. Başlamış olabilir de arkadaşlar. Şimdi iki dünya bir dilek. Evet pardon söyleyeceğim yere geleceğim. Evet Hande Erçel muhabir arkadaşlar sormuşlar. Aşk hikayeniz nedir? Şu anda bir şey var mı, ilişki var mı şeklinde. Çok uzun zaman oldu, çok yalnızım, hayatımda kimse yok. Hande Erçel çok uzun zaman oldu diyor. Ayrılığını kastediyor burada İpek. Ama Eylül'ün başında ayrıldı. 3 ay önce ayrıldı. Yani çok uzun zamandır yalnız değil ki. 3 aydır en fazla yalnız. Bazı kadınlar için 3 ay yalnızlık çok uzun bir süre mi? Ne diyorsun? Neden böyle demiş olabilir? Pardon Bilal abi biraz ses eksik geldi bana. Tekrarlayabilecek misin? Orayı anlayamadım. Bazı Tamam. kadınlar neden? Şimdi Hande Erçel demiş ki Hande Erçel'e yeni bir ilişki var mı? Şu anda yalnız mısınız? Birisi var mı? Diye sormuşlar. Doğum günü ya muhabirler. Evet. Çok uzun zaman oldu çok yalnızım. Hayatımda kimse yok demiş. Çok uzun zaman oldu çok yalnızım diyor ama Evet. 3 ay oldu. 3 ay oldu sevgilisi Hakan Sabancı'dan ayrılalı. Bazı kadınlar için 3 ay çok uzun bir süre mi? Hayır değil. O insandan insana göre, kadından kadına göre değişir. Yani bazı kadınlar travmaları çok kolay atlatır, bazıları ise o travmaları uzatır. Yani o insanların karakterine bağlı. Biraz da tabii burçlarla da alakalı. Yani ne burcunda bu kızcağız onu da bilmiyorum. Söyleyeceğim sana ne burcunda olduğunu. Peki yani Hande Erçel çoktan travmayı atlatmış. Yeniler için de Hande Erçel için bence bu bir problem olmamalı diye düşünüyorum. Yani 3 ay çok büyük bir zaman değil, çok kısa bir süreç ama psikologların ve özellikle bu aile hekimlerinin bu konuyla ilgili, ayrılık konularıyla ilgili olarak yaptığı yorumlara baktığım zaman kadınlar için bir ay zor bir süreç,
Erkekler için de ilk 2 ay çok kolay bir süreç ama ne zaman kafa dank ediyor? Bir 3. aydan sonra erkeklerle dank ediyor. Kadınlarda ise zaten kopup bittikten sonra bir daha da geri dönüş olmuyor. Yani çok kısa sürede atlatmış, çok güçlü. Bilmiyorum, çok merak ettim Burcu'nu açıkçası. İnanılmaz. Dün doğum günü kutladı. Burcu işte bu ay dün kutladı 24 Kasım. Bir dakika şimdi bu bende bunun bilgileri vardı. Daha önce de söylemiştiniz siz bana. Evet. Ona bakmayacağım ben şimdi. 24 Kasım. Bu retrolardan da etkilenen bir tip değil anladığım kadarıyla. Hiçbir şeyden Retrolardan etkilenmez. şimdi Hande bak Erçel hiçbir şeyden ama bak bir şey söyleyeyim. etkilenmez. Şimdi 24 Yelkenleri açar devam eder. ha, Bilal abicim bu kızın bir defa su grubu ama her su grubu duygusal değildir. Mesela atıyorum balık burcu çok duygusaldır. Çok hassas Evet. ve çok naiftir. Ama Hande'nin burcu akrep. Dolayısıyla bütün içine dertlerini, kederlerini kendi kendine yaşar ve her şeyi kendi içine atar. Dolayısıyla akrep burcu biraz mantıklıdır, onu da söyleyeyim. Hep mantığı devreye koyar. Çok kolaylıkla bırakabilir, çok güçlüdür biliyorum. Algıları çok yüksektir. Bir şey hissettiği zaman mutlaka bir daha geri dönüş olmamak üzere yoluna devam eder, öyle söyleyeyim. Ama Hande Erçel için bu problem olmamalı. Yani Hande Erçel ben çok beğenirim onu. beğeniyorsun. Peki bu böyle kadınlara güvenilir mi? Bu anlattığın türden kadınlara güvenilir mi? Yani erkekler ilişkiye başlarken karşılıklı her şeyin uyumlu bir şekilde devam edeceği, yani bu garanti mi ya? Bu iş erkek ona elinden geleni verirse, her türlü İmkanları adamlığını yaparsa, sağlarsa. yarın bir gün kadın ona arkasını dönmez. Bunun garantisi var mı? Çünkü bazı erkekler ve bazı kadınlar için bunun garantisi hiçbir zaman yok. Hande Erçel için ve onun Burcu için sadık mıdır ilişkisi? Şöyle söyleyeyim, bakın Hande Erçel Sadık Akrep mıdır? Burcu, Akrep Burcu maddiyata çok önem verir. Onu baştan söyleyeyim. Bir boğa kadını gibidir. Boğa da öyledir. Parasız yapamaz. Akrep Burcu da inanılmaz parayı sever ve o paranın gelmesi için elinden gelen her şeyi yapar. Ama şunu söylemek istiyorum. Çok böyle kindardır. Çok fazla şey içinde. Ya Akrep nasıl bir hayvan? Tehlikeli, sokar, zehirler. Ama aslında Akrep Burcu mensupları kişilerden bahsediyorum. Kendi kendine zehri akıtır, kendi kendi içine atar. Onu içinde, içbenliğinde kendisi yaşar. Ama son derece kendine güvenir. Son derece gerçekten hassastır, incedir. Onun bazı kafasında kurduğu durumlar ve projeler vardır. Kendisi eğer bu ilişkiyi bitiriyorum derse ve geri dönüşü asla olmaz. Bakın Hakan Bitti. Sabancı'da da öyle oldu. Öyle Keza. oldu. Bakalım Metin Evet. Akgülger'de nasıl olacak? Şunu soracağım. Uzun zaman oldu çok yalnızım dedikten sonra akşam eve bir pasta geliyor. Ailece kutluyor ya, yine Metin Akgülger de orada. Pastanın üzerinde şöyle bir şey yazıyor. Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun. Ne demek istiyor Hande Erçel sence? Aynı yoldan tekrar gideceğim. Asla bu yolu terk etmeyeceğim ama başka bir yoldan gideceğim ve dolayısıyla bu yolda da eski yaptığım hataları yapmayıp daha büyük bir güç ve daha büyük bir performansla yeni ilişkiye kucak açacağım demek. Yeni ilişkiler mi ekliyorum? Yeni ilişkilere açığım, değil mi? Açığım Öyle değil mi? diyor. Yeni Bir ilişkiye daha bu açığım. yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki hevesinden hiçbir şey kaybetmedim. Ya ben bunu anlayamıyorum. Bak, bir aşk biterse 3 sene sürmüş bir aşk. Sen bu adamla dünyayı dolaşmışsın. Dünyayı dolaşmışsın. Gittiğin ülkelerde belki 50 ülkede, belki 60 ülkede aynı yastığa baş koymuşsun. Hatıralarınız var. Şunlar var, bunlar var. Evet. Döndün, bitti ilişki ve 2-2,5 ay sonra ben aynı yolları başka bir adamla, başka bir adam kelimesi eksik burada. O 2 kelime eksik. Aslında o iki kelimeyi Başka bir kullanıyor işte. adam. 3 Heves kelime demek eksik. başka bir Ama adam demek. anlıyoruz ki, bir saniye. Anlıyoruz ki 3 kelime eksik, başka bir adam eksik ama bir daha bu yolları aynı hevesle başka bir adamla öyle bir yürürüm ki şok olursun. Başka bir adamı ben koydum. Yani bunu söyleyebilir mi bir kadın? Nasıl söylersin ya? Yani Hakan Ben Sabancı demek ya da ama bir Ahmet ya da saniye, bir Mehmet. saniye, Ha? bir saniye. Bu biraz bir manidar. Aynı zamanda çok da sitemkar bir mesaj. Burada çok büyük bir sitem var. Yani seni Ha.
Burada Sabancı'ya gönderme var o zaman. Gönderme var tabii ki. Bir daha Yani bu ben yolları aynı aynı yolları hevesle tekrar öyle bir zannetme ki yürürüm ben seni ki yani hala daha anıyorum. Aslında ben hala daha seni unuttum ama hala daha seninle yaşadığımız olayları da sıfırlayıp yoluma başka bir formattan devam edeceğim. Hevesim hiç geçmedi. Aynı heves ve aynı enerjiyle daha güzelini, daha iyisini bulacağım diyor. Burada bir özgüven vurgusu var. burada bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki Teşekkür ederim Hakan, Pınar Hanımcığım. çok olursun vurgusu var o zaman. Burada Tabii ki var. doğum gününde biten ilişkisine Hakan Sabancı'ya burada bir ders veriyor değil mi? Bir gönderme yapıyor. Ha? Onu Evet, anlıyorum. Ha? evet, evet. Gönderme var Beni tabii ki. bitire, Hastanın beni üstünde öyle bitire. yazı olur mu? Tamam, bu çok güzel oldu. Bu çok güzel. Evet, diline sağlık, yüreğine sağlık. Yorumun çok güzel. Yani Teşekkür ederim. sitem işte sitem ediyor ona. Aslında burada gönderme ve sitem var. Aslında kendine yönelik bir şey değil. Senin özel hayatını diğer insanlar çok merak etmiyorlar. Sen de bunu niye söylüyorsun ki? Demek ki buradan bir gönderme yapıyorsun. Gerek yok bunu söylemene. Pastanın üzerine yazılacak yazı değil bu. Değil. Mert Ramazan Demir'i kimler tuzağa düşürdü? O kadın kim? Mert Ramazan Demir kala kala o kadına mı kaldı? Allah aşkına ya. Afra Saraçoğlu'nun bir bebek gibi yüzüğü, bir fiziği, bir de bu kadının yüzüne bakın Allah aşkına ya. Mert Ramazan Demir'in etrafında prenses gibi kızlar, kadınlar varken Mert Ramazan Demir bu kıza bakar mı? Gördünüz mü o fotoğrafı değerli takipçiler? Kızı Evet, gördünüz mü Etiler'de, kızı? Etiler'de yakalandı kızla Evet, dediler ama bence kızla sıradan yakalanmadı. Bu bir kumpas. sıradan her gece her yerde görebileceğiniz sıradan bir kız profili. Yüzünü gördünüz mü? Fiziğini gördük. Nesi özel olsun da bu Mert Ramazan Demir onunla sevgili olsun. Biraz sonra İpek sözünü kestim ama biraz sonra bu konuda yorumunu rica edeceğim. Şimdi biliyorsun bu konuyu ileriye atıyoruz ya. Daha sonra konuşuyoruz ya. Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye giremeyen Ceren Aslan Evet, yarışmada estetikli olmayan 3 kişiden biriydim diyor. 3 kişi vardı estetikli olmayan, biri de bendim diyor. 130 kız vardı orada. evet. Ya Ceren Aslan biz hepimiz görüyoruz. Bizim gözlerimiz kör değil ki yani. Sen de her yerinde estetik var yüzünde. Yani dudağında var, çenende var, elmacık kemiklerini ortaya çıkarmışım var. Evet. Kaşında. Yani ne diyorsun? İnsanlar niye böyle göz göre göre bizi yani yanıltmak ister? Neden böyle Çünkü yapıyorlar? artık bu estetikler hep aynı tipler. Dikkat edin, çıkın bir Bağdat Caddesi'ne, bütün suratlar, bütün tiplemeler aynı. Çünkü bu doktorların yaptığı bu ameliyatlar böyle çok fazla tip değiştirme değil, hep aynı tip. İşte uzun çene, jawline diyorlar ona, yanak dolguları. İşte botokslar zaten herkeste var mevcut. Ama sonuç itibariyle hep aynı suratlar. Bence özgüvenileri yani özgüveniliği eksik olan insanlar. Mesela bana hep sorarlardı. Hülya Avşar mı? İşte başka bir isim daha sorarlar. O mu? Tabii ki Hülya Avşar derdim hep. Estetik yok ki kadında. Hiç yok. Sıfır. Doğallık Hülya kadar Avşar'da güzel yok. bir şey. Hülya Her Avşar'da yok. yaşın güzel. Bakın her yaşın ayrı bir güzelliği var. Doğallık kadar güzel bir şey yok. Neyin peşindeler onu anlayamadım bu kadar estetikle. Neyin peşindeler? Bir de bizi yani göz göre göre yanıltmaya çalışıyorlar. Estetik bende yoktu. Orada estetikli olmayan 3 kızdan biriydim diyor. Ya görür görmez Her ilk tarafı günde estetik. Her tarafı niye estetik. Ben estetikli bir kız anlıyorum gönderdin? zaten. Ben hemen anlarım. Herkes bunu anlıyor, fark ediyor artık. Yani niye estetikli bir kız göndermişiz diye düşünürken bir de bunun üzerinden prim kasmaya çabalamak falan ne kadar itici olduğunu farkında değil herhalde. Yani bunu böyle İşte sürdürmekle. bir de çok genç yaşlara indi bu biliyorsunuz. Yani 17-16 yaşındaki kızlar da yaptırıyor artık bunu. Bu Ceren Aslan 20 Haziran 1999 doğumlu. 20 Haziran ne burcu Allah aşkına bir Ya o söylesene kadar nasıl bir enteresan ki Mayıs'ta yani Mayıs'la Haziran arası yani Boğa'yla ikizler arası bir şey. Bazı ha, astrologlar ikizler der ama bazıları ise yani Boğa der ama bana sorarsanız bu bir döngüdür. Dolayısıyla iki arada bir derede kalmış bir burçtur. Onun tabii ki doğum haritası bunu çözecektir. Ama bana kalırsa yine sosyal, insanlarla iletişimi güçlü.
bir o kadar maddiyata önem vermeyen ama bir o kadar da hedefleri olup ve o hedeflerini mutlaka o amaçlarına ulaşmaya çalışan, amaçlarına ne bileyim %100 ulaşan güçlü karakterlerdir. Aslında ben ikizleri severim. İkizler Burcu çok böyle sevilen bir burçtur. Ve insanlar toplum tarafından da değişik egoları olmayan, bakın egoları olmayan bir burçtur. Değişik onları analiz eder insanlar. Derler ki mesela ikizler için işte yani zaman zaman dengesizlikleri vardır. Hayır ben çok ikizler tanıyorum ki en yakın arkadaşım da benim ikizler burcu. Sevgili Müzeyyen buradan Allah selamet versin kendisine. O da ikizler. Bir arkadaşım daha var. O da Pınar. O da ikizler. Bunlar yani çok inanılmaz böyle sosyal, hayata bağlı, pozitif. Ne istediğini hayattan bilen insanlardır. Ama ikizler hep şanssızdır, mutsuzdur. Öyle mi? Evet, Yani bu Ceren Hanım'a, Ceren Aslan kardeşime bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yarışma bitti, bitti. Bitti, bitti Ceren. Kraliçe seçildi. Sen döndün ülkene. Bitti. Artık çık bu yarışma. Hala kanal kanal geziyorsun. Bırak ne iş yapıyorsan o işe dön Ceren. Bu yarışmayı hala böyle yarışmayla anılmaktan, yarışmayla ilgili konuşmaktan vazgeç. İnan puan kaybediyorsun, antipatik oluyorsun. Bunu da söylemiş olayım sana. Belki dikkate alırsın diye. Peki Ozan Akbaba, ya bu şimdi biliyorsun en çok seyredilen dizilerden biri Uzakşehir ve bal tutan parmağını yalar. Senin dizin 15 reyting yapıyorsa, başrol oyuncusuysan sen de buradan nemalanırsın. Kazandığın diziden kazandığın paradan başka yan gelirlerin olur. Nedir? Bunun en babası reklamlarda oynarsın. Ozan Akbaba'ya büyük bir finans şirketi reklam teklifinde bulunmuş. Televizyon reklamı ve internet ortamı, basın reklamı. Çok güzel bir anlaşmaya imza atmış Ozan Akbaba. Ne kadar güzel, ne kadar önemli değil mi? Geçenlerde de Sinem Ünsal, onun rol arkadaşı. O çok da severim, çok da beğenirim. Çok güzel kız. Evet, o da İpek Yol'un reklamları için anlaşma imzalamıştı. O da orada oynuyor. Ayrıca birlikte Türkiye'nin tanıtımı için Turizm Bakanlığı'ndan güzel bir para aldılar. Bir dizide, minik bir internet dizisinde oynadılar, YouTube dizisinde. Getirisi çok oluyor. Sinem Ünsal bir de Cannes Film Festivali'ne gitti. Dyson firması için Kırmızı Halı'da yürüdü. Dyson firması götürdü. 5-6 milyon lira da para aldı. Alır, alır Güzel. o firmadan. Yani yıldızları yükseliyor değil mi? Bir şansın açıldı mı arkası geliyor değil mi? Ben buna inanırım. Sen inanır Ben mısın? şansa çok inanıyorum ama bu yüce yaradan Rabbim şanslı insanlara hayatta bir kere verir onu bil. Onu eğer iyi değerlendirirsen değerlendirirsin. Eğer o şansını iyi değerlendiremezsen vay haline. Vay Öyle haline. Bu mi? maddi açıdan da olabilir. Bu özel hayatınla ilgili evlilik açısından da olabilir. Ama o sana şans bir kere gelir. Eğer yanlış yaparsan işte ne bileyim para kazanıyorsun mesela ama o kazandığın parayı Allah sana veriyor. Büyük rızklar açıyor. Büyük bereketler, yollar sunuyor sana. Sen bir sürü yatırımlar yapıyorsun. Paralar içerisinde yüzüyorsun ama o parayı sen kötüye kullanıyorsun. Kötüye kullanırsan zaten Allah bunun mutlaka seni cezalandırır ve o olayın sınavını, imtihanını verirsin. Ama yine aynı şekilde özel hayatınla ilgili Allah tarafından sana mucize birisi çıkar karşına. Sana bütün sevgiyi, sadakati, aşkı her şeyi verir. Sen yanlış yaparsan onu kaybedersin gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu Ozan Akbaba ailesiyle de bütünleşmiş iyi bir aile babası. Karakterli bir insan. Oyunculuğu da çok iyi. Bu zamana kadar hep yan rollerdeydi. Başrolde olduğu zaman da dizi öne çıkamamıştı. Ama şimdi o şans geldi ona ve uzak şehirle maddi manevi iyi kazanıyor. Çok yakında aynı şans acaba sence o da Pardon bir şey reytinglerde. söyleyeceğim özür dilerim. Moderatör Caner. Takip ediyor musun? Bak yukarılarda neler neler hakaretler var Bilal abiye. Caner bakar onu. Caner bak ona. Lütfen. Ha. Aynı başarıyı şimdi Taşacak Bu Deniz dizisi gösteriyor. İkinci Biliyorum. sırada, ikinci sırada reytinglerde ve daha da yükselecek. Onun oyuncuları Ava Yaman var, 19 yaşında bir kız. Bütün Türkiye hayran. Ulaş Tuna Aştepe, Deniz Baysal, Burak Yörük. Onlar için de bu reklam teklifleri gelir mi? Onların da şans kapısı başarıyla birlikte açılır mı? Ne diyorsun?
Yani şimdi bunlar, bu genç nesil aslında çok başarılılar. Ben mesela öyle etrafıma baktığım zaman da görüyorum. Çok magazin programlarında da takip ettiğim kişiler var. Onlara da baktım, hep gençken gelir bu şans. Öyle yani yaşın ileri zamanda bu şans seni yakalamaz. Ama tabii milyonda bir. Mutlaka 40'ından sonra da şansı yakalayan var, parayı bulan var, çocuğu bulan var, yıllarca çocuk hasretiyle yanıp kavrulup sonra da çocuk sahibi olanlar da var. Tabii ki bu da bir şans. Ya da ne bileyim 40 yaşına kadar 50 yaşına kadar adam bekliyor. Tanıdığım birisini gördüm dün ben Kıbrıs'ta. İnanmazsın, otobüs bileti parası yoktu. Yapma Kıbrıs'ta ya. da böyle her yerde dolmuş yoktu. Dün son moda bir araba. Şans bu, şans işte yani. Son moda bir araba. Ne oldun dedim, nereden buldun? Ben dedi kalorifer oldum. Nasıl oldun? Allah Allah. Annem de dedi, babam da dedi vefat etti. Bir evin bir oğluydum. Evlatlıktı zaten biliyorum. Dolayısıyla annem de babam da dedi vefat etti dedi. Ve dedi ben dedi işte dedi tarlalar, işte bu güzel yurt, o mor fotoğrafında portakal bahçeleri hepsi bana kaldı dedi. Peki dedim kısa sürede mi? İkisi ard arda mı vefat etti? Birer sene aralıklarla. İnanır mısın? Yani üzülüp de gerçekten cebine harçlık koyduğumuz insan bugün ve 50 bin sterlinlik, 60 bin sterlinlik bir araca biniyor ve son modada evde yani müstakil Ama bir çok villa oturuyor. ama Kıbrıs'ta Şans çok işte, şans bu. Yani bakın, bunu yapan Allah'tır. Sen kalbini her zaman temiz tut. Dile, iste, tevekkül et. Mutlaka bu Yaradan seni bir şekilde mükafatlandıracaktır. Yanlış yaparsan, kalbin kötü olursa, karşındaki insana hatalar, yanlışlar yaparsan cezalandırılırsın. Ama bunu Allah sana öyle bir ceza verir ki o cezayı da belli bir zaman verir. Ta ki ondan af dileyene kadar. Çünkü Allah çok affedicidir. Yeter ki sen af dile ondan. Yeter ki ben bu hatayı yaptım. Gerçekten af dile, o seni affeder. Şans konusuna gelince bu sadece para, rızık, bereketle alakalı değil. Bakın az önce de söyledim. Çocukla ilgili olabilir. Koca ile ilgili olabilir. Eşiyle ilgili yani hanım eşiyle ilgili olabilir. Sonuç itibariyle şansın nereden geleceği belli olmadığı gibi de kalp, herkes kalbinin ekmeğini yer. Kalbini iyi tutarsan, ferah tutarsan o şans seni mutlaka yakalar. Yakalamaması imkansız. Yıldız Tilbe, şarkıcı Yıldız Tilbe. Şans beni bir Uzun türlü zamandan beri yakalamıyor diyor. aşkım yok demiş. Beni bir türlü yakalamıyor diyor. Uzun Biliyorum, zamandır biliyorum. sizi kimseyle görmüyoruz demişler Yıldız Tilbe'ye. Ben de görmüyorum. Düşünüyor herhalde. Ben de aşkı düşünmüyorum. Aşk da beni düşünmüyor demiş Yıldız Tilbe. Ya Yıldız Tilbe'yi ben 25 sene oldu. Hiç kimseyle görmedim. 25 sene evvel Yıldız Tilbe'yi evli bir adamla duymuştum ben. Evli bir adamla. O da adamın evli olduğunu sonradan öğrenmiş Yıldız ve yıkıldı. Adamla birlikte oluyor. Bir süre beraber geziyorlar. Sonra evli olduğunu birisi bunun kulağına üflüyor. O evli diyorlar. Bu yıkıldı. Bir Ama saniye, evlisi bir dakika, adam ama yalan mı evlisi söyledi buna? efendim bir şey mi dedin İpek? Ama evlisin şarkısını bu adam için yapmıştı Yıldız Tilbe. Çabuk Olalım Aşkım şarkısını da bu adam için yapmıştı Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe neden aşkta aradığını bulamıyor bir türlü. Hep üzülüyor, hep üzülüyor, Şimdi hep yapmak zorunda aşkı kalıyor. yakalamak öyle kolay bir şey değil. Bir defa frekans olarak yakalayacağı insanın da kendi gibi deli dolu, çok güzel yapan bir defa Yıldız işinin piri. Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi Yıldız, ben Kıbrıs'ta yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Yıldız'ın bütün konserleri fulldür. Hiç boş masa bulamazsınız. İnanılmaz izleyicisi, çok kitlesi var. Değişik bir kitlesi. Ha sorun bana hitap eder mi? Bana hitap etmez. Hiç asla hitap etmez. Ama Yıldız bulamaz aşkı ya. Çünkü değişik bir dünyada o. Değişik bir dünyada. O dünyada 6 Temmuz Yıldız'ın doğum günü. 6 Temmuz 1966. Ya yengeç mi oluyor? yengeç. Ama değişik bir yengeç. Orada mısın? Yani yani Yıldız Tilbe hep aşk Bakın şimdi şarkıları. bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Evet. doğum tarihini tam söyler misin bana? Çünkü şimdi bir yengeç var, bir yengeç var. Yarıya kadar olan yengeç var. Atıyorum mesela 6
5'i arasındakiler ilk hafta doğanlar farklı. Ondan sonra ikinci hafta doğanların Yıldız Tilbe tamamıyla evcimen bir kadın. Bir defa hiç evden dışarıda çıkan. Evden Sosyal çıkmaz. olmayan. Efendim? Evden çıkmaz. Evet. Hiçbir mekana Evcimen, gitmez. evet. Yengeç Mekanda burcu kalır. öyledir. Yengeç burcu evcimendir. Dışarıya çıkmaz. İnsanlarla iletişim içerisinde olmaz. Sadece işini yapar, evine gelir, o kadar. Ama bir o kadar da biraz da erkeklerin arayışlarına cevap verebilecek mi acaba? Çünkü günümüzün erkekleri, eğer gerçek aşk arayan erkeklerden bahsediyorum, beyinsel frekansının aynı olması lazım, eğitimlerinin aynı olması lazım, kafalarının aynı olması lazım. Yani ortak nokta sadece burada 4-5 tane olursa aşk olabilir. Tek bir noktayla o aşk hayatı olmaz. Onun adı başka bir şey olur. O yüzden Yıldız bence evli adamı anlamamış mı evli olduğunu, ya da hiç mi ona söylememişler, ya da olay bittikten sonra duyulduysa böyle bir açıklama mı yaptı? Bir defa evli bir adamla birlikte olmanın ağır bedelleri var. İki O yakan bir araya bedelleri, gelmez. Var yani. o bedelleri ödemiş Yıldız. Çok ağır Ödemiş belli, hastalanmış. biliyorum. Çok ağır Ödemiş, ben duydum hastalanmış. onu. Travmalar atlatmış, biliyorum, haberim var. Ameliyat da oldu. O yüzden ameliyat olmuş, bazı organları hasar görmüş. O kadar yıkılmış. Hatta Bostancı'da oturuyordu o zaman. Biliyorum, Bostancı'da benim orada oturuyordu. sahilde kayalıklar var. İçmiş evde ilaçları, bir kutu hapı. Gitmiş o kayalıkların üzerine yatmış intihar Ah, etmek için. ah, ah, ah. Tabii bir tane orada sokaklarda yatan bir adamcağız, bir kadın orada yatıyor. Gitmiş görmüş, şarap içiyor adam. Kalk demiş, bacı burada ne yatıyorsun demiş, dalga gelir demiş. Kalk kalk demiş. Bakmış kadın kalkmıyor. Kadın hareketsiz, Yıldız Tilbe. Tamam da Bilal Hemen abicim, bir şey esnafa söyleyeceğim. söylemiş. Kim kandırdı bunu? Bir dakika anlatayım. Hemen esnafa söylemiş, orada Bostancı'daki büfeye gitmiş. Ambulans çağırmışlar. O adam sayesinde hayatı kurtulmuş. Hastanede midesi yıkanmış filan. Serumlar. Bir hafta yatmış hastanede. Böyle bir aşk mı olur ya? Hayır, ben şunu merak ediyorum, yani adam buna evli olduğunu söylememiş mi Yıldız Tilbe'ye? Kimden öğrenmiş? Nereden öğrendi bunu? Ya o adamın çevresinden birisi gelmiş. Karısı göndermiş. Gidin söyleyin demiş. Yıldız Tilbe'ye evli olduğunu demiş. Kocası ondan kurtulsun diye. Öylelikle Yıldız Yıldız da Tilbe bırakmış. öylelikle bırakmış ama bırakırken de çok büyük bedel ödemiş. Çok büyük bedel Öder, ödemiş. Hasta öder. olmuş. O yüzden dolayı beraber olacağın adamın kimliğini göreceksin. Kimlik numarasını alacaksın. Kimliğine bakacaksın. Evli mi, bekar mı? Kimliğini isteyeceksin tanıştığın ilk erkekle. Evli mi, bekar mı? Yapma ya. Kimliğini göreceksin. Tabii canım, Yapma tabii. ya. Ben O öyle çok büyük yaparım yani, ben güvensiz. olsaydım, ben bekar olsaydım öyle yapardım. Kimliğini Ama göreceğim, evli mi, bekar mı, bakacağım oradan. ama sen polis misin der sana. Yani ne işin var Niye kimliğinde polis der. misin diyecek bana. Benle bir aşk yaşamak isteyen adam bana bunu ispat etmek zorunda. O kimliği gösterecek bana. Bu çok sert Bir olmadı mı? sürü yalanlar var. Bak dinle beni. Evlenmeden önce kimliğini, zampara erkeklerin çoğu evlenmeden önce kimliklerini tutuyorlar. Anladın mı? Orada bekar yazıyor ya. Sonra kaybettim diye gidiyorlar, evlilik kimliği çıkarıyorlar. Ama yeni tanıştıkları kişilere de evliyken ben bekarım deyip eski kimliğini gösterenler de var. Kadınlar akıllı olun, akıllı. Akıllı olun. Kadınlar Gerçekten akıllı olun. Akıllı kimlik, olun. kimlik isteyin diyor. Kimlik isteyeceksiniz. Tabii ki. İpek kimlik isteyin diyor. Bu da peki ya Gülür'ün kızı Tuğyan'la ilgili yeni bir iddia var. Neymiş? Sen bu konuyla çok ilgilisin. İlgiliyim, evet. Söylemek istiyorum. Güllü'nün torununun bakıcısı, yani Tuğyan'ın bebeğinin bakıcısının oğlu Osman Yıldız. Evet. Osman Yıldız. Evet. Dün bir video çekti. Dün akşam video paylaştı kendi sosyal medyasında. Tuğyan dedi, Güllü Hanım dedi vefatından yaklaşık bir ay önce bana toplam 5-6 kez annemi bıçakla veya silahla öldür yönünde teklifte bulundu dedi. Evin arka tarafında bir giriş var. Orayı net gören kamera yok. Aracını park ederken veya aracına binerken onu öldürebilirsin şeklinde beni yönlendirmek istedi. Her seferinde reddettim. Aklımı çelmeye çalıştı. Ben şimdi bunu ihbar ediyorum dedi. Korktum, çekindim, bugüne kadar konuşmadım. 2 aydır susuyordum dedi. Ama cesaretimi topladım. Son zamanlarda savcılığa gidip ihbarda bulunanlar bana örnek oldu dedi.
Bunu bilinsin istiyorum. Ben de yarın savcılığa gideceğim. Bunu savcıya da anlatacağım dedi. Ne diyorsun ya? Bu Biliyorum, evet. Tuğyan yapmış Biliyorum, evet, olabilir mi? okudum. Tuğyan yapmış Yani olabilir mi gerçekten? eee, Bütün şimdi bunları. bakın, madde bağımlısı olduğu söyleniliyor. Tabii ki bu bir iddia. Dolayısıyla madde bağımlısı olan insanlar ne yaptığını hatırlamazlar. Beyin uçar. Hatırlar mısın? Bir ara bir madde vardı. Onu kullananlar 9. kattan aşağı atıyorlardı kendilerini. Kuş zannedip uçuyorlardı. Evet, evet, evet Yani hatırlıyorum. madde bağımlısıysa her şey beklenilir. O anneyi anne olarak görmez. Bakın bir şey söyleyeceğim size. Onu annesi olarak bilmez. Ancak ayıldığı zaman olayın idrakına varır. Öyle mi diyorsun? Anne Tabii ki. olarak Yani görmez. bence de bu muammalar var kafamda, soru işaretler, ama her zaman ne diyorum? Emniyet çözecektir. Bugün olmazsa 4 ay sonra, 4 ay sonra olmazsa bütün delilleri toplayacak. Hepsini böyle yatıracak masaya. Ondan sonra zaten kararı verecektir. Biraz daha bekleyelim diyorsun. Biraz daha sabretsin insanlar diyorsun öyle mi? Ortaya Evet, çıkacak öyle belli. söylüyorum. Evet, öyle söylüyorum. Biraz daha sabır. Ama bakın bu olayın üzerine yaklaşık 15 gündür ve özellikle Beyaz TV çok gidiyor. Esra Ezmeci'nin programı da dahil olmak üzere. Ferdi Aydın'ın da çıkmadığı maşallah hiçbir kanal kalmadı. Bütün sosyal mecralarda, her yerlerde Ferdi Aydın'ın açıklamaları mevcut. Bildiği bir şeyler var. Boş bir adam değil. Dolayısıyla Güllü ablanın, ben diyor, bu eğer cinayetse bu yani faili meçhul diyorum artık, cinayeti çözümlesin. Çünkü atıldı ve kendi itildiği bir sürü karışık ifadeler, yalanlar, dolanlar. Baştan gerçekler söylenilseydi kesinlikle biz böyle muamma bir durumda kalmazdık ya da şaibeli bir durum içerisinde kalmazdık. Ama tabii ki bunu, yine diyorum, emniyet birimi çözecek. Çok yakındır ya, çok az kaldı yani, eli kulağındadır. Yalova, ben Cumhuriyet Savcılığına da güveniyorum yani. Çünkü çok değerli polisler var orada, tanıdıklarımdan da. Sen de Yalovalısın. İçracık'ta Yalovalı oturuyorsun. değilim. Ama yani e, çok Biraz arkadaşlarım evim var var emniyetten. Çıracık'ta. Yüksek rütbeli çok arkadaşım var. Evet, çalışkan insanlar. Ben de duyuyorum. Oradaki emniyet müdürlüğünde görevli arkadaşları duyuyorum onlar hakkında da. Bu konuyu çözmek için de gece gündüz çalıştıklarını biliyorum. Peki, şimdi herkesin çok merak ettiği konuyu konuşalım o zaman. Evet, konuşalım. Dün Mert Ramazan Demir Etiler'de bir gece kulübünde Çıkarken eğleniyor. diyorum. Evet, eğleniyor ve tek başına çıkıyor. Eğlenmeye geldim, yalnız geldim diyor. Eve gideceğim diyor. Ve arabasına gidiyor, biniyor. Peşinden de daha sonra bir kız çıkıyor ve Mert'e beni al dediği filan söyleniyor. Gazeteciler öyle haber yazıyorlar. E, Ne diyorsun bu konuda? Sen daha önce onlarla ilgili bu retro döneminde Evet, ben geçen bazı... hafta değil, evvelki haftaki yayınımızda bana sizin Evet, izleyicileriniz sorduğunda ben onlara dedim ki bakın bir şey söyleyeceğim size. Bu dönem çok riskli bir dönem. Hem ayın 6'sında gelen Dolunay Boğa'da ve aynı zamanda ayın 9'unda gelen Merkür Retrosu 29'una kadar sıkıntılı ilişkiler, aşk hayatıyla ilgili problemler. Bakın, ciddi olmayan ayrılıklar, ciddi olan değil, ciddi olmayan ayrılıklar. Yani kısa süreçli ayrılıklar yahut da ne bileyim bazı işte gizli olan durumların ortaya çıkması, ifşalar, dedikodular, ne bileyim işte yakalanmalar, bakın bunlara çok dikkat edin dedim. Tabii ki bizim konumuzun içeriğinde bunlar yani Afra ile Mert olduğundan dolayı biz bu konuyu işledik, ama sonuç itibariyle bu dönem riskli bir dönem. Hem maddi açıdan riskli bir dönem, hem de bakın bu sadece alakalı değil. Ben buradan takipçilere de söylüyorum. Bu dönemde aranızda mutlaka kırgınlık, dargınlık, ayrılık ya da ayrılık planları alan ya da ilişkilerini sonlandırmaya çalışan, ta ki 29'una kadar sürecek. 29'una kadar oldu. 29'una kadar olmadı, ama bunların ayrılıkları yok. Bakın, nazar çok büyük bir olay. Bir defa Mert Kova, şimdi bana bugün sizin takipçileriniz yazmışlar. İpek Hanım, Kova burcu zamparadır. Tek eşli değildir, şudur budur. Kişisine göre değişir. Bunu burçlarla algılamayın. Bu bir karakteristik bir meseledir. Dolayısıyla Mert'in böyle bir şeyde ben tamamıyla bir kumpas olduğuna, ben bunun bir tezgah olduğuna inanıyorum. Mert Demir kalkıp da birileriyle görüp de ortalıklarda, o zaman bu benim fikrimi tamamen çürütüyor bu durum. Ne demiştim 10 gün önce? Yapımcısından dolayı Mert ya da Afra bir arada görülmezler. Görülmüyorlar zaten dedim de. Ne oldu da peki başka bir no name, tanınmayan, sıradan yani birisiyle görülüyor ve sonra o kişi, Mert basıyor arabaya gittikten sonra
O kişi kalkıp Mert'i telefonla arıyor. Mert'in telefonunu sen nereden buldun? Bu bir tezgah. Ne alakada sen? Mert'le birlikte değildin ki sen. Kim yaptırdı sana bu tezgahı? Açıkla da bilelim. Aynen öyle. Kim yaptırdı? Mert sana bakar mı ya? Yani Mert'in etrafında kraliçe gibi kadınlar, ona ulaşmaya çalışan güzel güzel yabancı İspanyol kadınlar, ben biliyorum İtalyan kadınlar. Mert gidip de bu sıradan kadına gördüğünüz kızın halini tecrübe bir şekilde, yani güzellik dersen güzellik yok. Böyle birisiyle Mert olur mu Allah Bilal aşkına ya? abicim de bir şey söylemek istiyorum. Sizin gibi magazin programı yapan kişiler ve bir sürü TV kanallarında da bu programlar var. Bazen de ne yapıyorlar biliyor musun? Gündemde kalabilmek için reklam olsun diye. Bakın reklamın iyisi kötüsü olmaz. Aklıma bu da gelmedi değil sabah. Dedim ki ya bu bir tezgah ama kimin tezgahı, neden yaptırıldı ve kim yaptırdı bunu diye çok düşündüm ve kurdum. Dolayısıyla şuna karar verdim. Bu bir tezgah ama bu tezgahı kim yaptırabilir sizce? Aklınızdan geçen kimdir yani mesela? Antiler yani Mert'in ve Afra Evet. Saraçoğlu'nun başarılı Hı. olmasını istemeyenler. Mert'in dizisi başlayacak ya, büyük bir aşk hikayesinde oynayacağı söyleniyor. Mert Ramazan Demir'in Yusuf karakterinin büyük bir aşk hikayesi, bir efsane aşk masalını canlandıracağı söyleniyor. Bilmiyorum, bana gelen bilgi en son o şekilde. Ve Mert'in çok başarılı olmasından, zaten Metruk Adam'dan başarılı olmasından çok rahatsız oldu bazı kişiler. Böyle de bir oyun oynanmış olabilir diye söyleniyor. Yani şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Mert bir defa son derece hem işinde başarılı hem yakışıklı bir çocuğun sizce sıradan bir Evet. kadınla görülmesi normal mi? Sizce öyle bir kadına onun ihtiyacı var mı? Hem yanında gezdirmeye hem işte ne bileyim duygusal boşluğunu doldurmaya diyorsunuz ya, bana yazıyorsunuz özelden. Yok işte onlar ayrıldılar, işte Mert bir boşlukta da arayış içerisinde. Böyle bir şey yok çocuklar. Onun için kendinizi hiç algılandırmayın. Ben onların ayrıldığına, evet doğru problemler çıkacak dedim mi dedim. 15 günkü yayın, o önceki yayında. Hiçbir ilişki problemsiz olmaz. Mühim olan burada Mert'in temelli bir yere yok olup ya da Afra'nın bir yere temelli gidip yok olmasıdır. Ama bunların ilişkileri sıkıntılı. Çünkü nazar var zaten ilişkilerinde. Bakın buradan sabahtan beri olumsuz da yazan var. Saygı duyuyorum ben. Size öyle gelebilir yahut da siz düşünebilirsiniz onların ilişkisi olmadığını ya da ayrılacaklarını, ama onlar maalesef birlikteler. Onun için hiç boş boş yorumlar yapmayın. Başarılı insanın arkasında mutlaka bir kadın vardır. Eğer o başarılı erkek başarılıysa kadın vardır. O kişi de zaten Afra'dır. Zaten menajeri Miray öyle etrafına kadın falan bırakmaz, yaklaşmasına izin vermez. O kadının bacaklarını ayırır. Miray zaten Mert'e olan ilgisini, yakınlığını Kumpas, yani bana biliyorsunuz soruyorsunuz menajerin. ama kumpas bu, kumpas. Bu E, tamamen birileri ona yaptırdı bunu, kumpas. Bakın diyorlar ki Mert oradan ortamdan Etiler'de çıkarken, işte o kulüp artık nedir, bar mıdır kulüp müdür nedir, çıkarken koşa koşa arabasına gidiyor, kaçıp gidiyor kızı, çünkü orada televizyoncu gazetecileri görmüş de güya kaçmış gitmiş. Ondan sonra da kız eline telefon alıp bağıra bağıra neden beni burada bıraktın diye, resmen bir kurgu bu, kurgu. 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 Tabii şov yapıyor orada, duysunlar diye, Kurgu. gazeteciler Belki de ne duysunlar. bileyim, belki de bir sinemacı, tiyatrocu birisi bu. Onu da bilemeyiz. Acaba ünlü mü olmak istedi? Ne yapmak, onunla mı anılmak istedi? Reklam mı yapmak istedi? Bilemiyoruz. Öyle bir şey yok. Evet sıkıntı var, doğrudur, işte bu yüzden sıkıntı var. 10 gün önceki yayında da anlatmak istediğim buydu. Bir problem çıkacak dedim. Kısa süreli bir ayrılık olacak dedim. Bakın yarın öbür gün bir 10 gün, bir 12 gün bekleyin. Şu retro bir gitsin. Şöyle bir Aralık ayına girelim, hele ki yeni yıla girelim. Siz de duyacaksınız, ben de buradayım. Bir de arkadaşlar, bu kızla Mert'i yan yana aynı karede, aynı resimde, aynı videoda gördük mü? Yok öyle bir şey. Yani bir ilişkiyi doğrulamak, ispatlamak için bir yan yana da görmek gerekmez mi? Nereden buldu ya da? Bakın şimdi alttan diyorlar ki Mert zampara birisi. Yani erkek olup da o yaşta çapkınlık yapar erkeklerin çoğu. Yahu Dilan abicim zaten çocuk Mert'e bekar çocuk. odaklanmayın. Bekar zaten. Yani yapabilir de, Kadınlarda da onun çok en doğal hakkı. çapkınlık yapan var. Erkeklerde de var. Burada Mert'e Var odaklanmayın. Mert zaten. çapkın illa Evet. diye. Asıl konuşmamız gereken burada herkesin atladığı Mert'in yeni saç stili. Yeni saç stili ve çok zayıflamış olması. Mert ısrarla eskisi gibi taramıyor artık saçını. Değiştirmiş kesimini zaten.
Saç Evet. stilini beğendiniz mi Mert Ramazan Demir'in? Bence eskisi daha güzeldi. Değiştirmek istemiş kendini. Ben eski Mert Ramazan Demir'in saç kesimini, saç tarama şeklini daha çok beğeniyordum. Burada biraz yabancı özentisi var bence. Olmamış Mert, ben beğenmedim. Bizi izliyor zaten Mert Ramazan Demir. Bizi izliyor. Senin yorumlarını da çok beğendiğini duydum. İpek Can Bulat. Ama Değerli ben İpek gerçek Can olan Bulat. şeyleri söylüyorum. Yani şimdi ben onlar ayrılacaksa da zaten söylerim ki yani ne olacak? Ben işimi yapıyorum sonuçta. Gördüklerimi söylüyorum ama şu dönemde büyük bir iftira. Bakın göz önünde olan insanlar her zaman negatif enerjiye maruz kalan insanlardır. Varlıklı olan insanlar bereket yollarına dikkat etsinler. Buradan da söylüyorum bakın onlar da nazara gelirler. Bunlar da işte ünlüler. Dolayısıyla işte bu camianın içerisindeler. Dolayısıyla işte böyle bir takım iftiralara, işte kumpaslara, ne bileyim bu bir tezgah. Yani bariz belli anlaşılmayacak gibi değil sizce. Mert'i sevenlere soruyorum. Bu kadar yakışıklı bir çocuğun öyle sıradan bir kızla görülmesi ve çok ilginç ki kış günü kız bir de yazlık elbiseler giymiş. Onu gördün mü? Yazlık elbise. Sanki Ağustos'un 15'indeyiz. Bilal abicim sen mi donuyorsun ben mi donuyorum bilemiyorum. Donuyor yayın. Sesimi duyuyor musunuz benim? Peki arkadaşlar. İpek orada mısın? Evet buradayım. Benden mi koptu sizden mi? Anlayamadım. Ben de anlayamadım. Tekrar geri geldi çok şükür. Yani burada Mert'in üzerinde bir oyun oynandı. Oynandı. Aynı Kesinlikle aynı oynandı. oyun aynı oyun Afra Saraçoğlu üzerine de oynanmak isteniyor. Afra Saraçoğlu'yla Ona da zaten iftira attılar. minik Yakında minik duyarsın. Onunla ilgili de diyecekler. Sevgili buldu. yok, Bak göreceksiniz yani çok yakında. minik uğraşıyorlar zaten Afra Saraçoğlu'yla. Mesela Farkındayız. Diyor. işini peşinen vurmak için o afişin rezaletliği neydi öyle? O afişin, dizinin afişinin o Afra Saraçoğlu'na bir saldırıdır bence. O kadar çirkin, kötü, kötü bir Kesinlikle. çalışma. Bundan kim etkilenir? En çok Afra Saraçoğlu'nun kariyeri etkilenir böyle şeylerden. Kenan İmirzalıoğlu zaten 7 senedir dizi çekmeyen bir adam zaten. Yani Kenan'a çok bir zararı olmaz o kötü afişin. Ama kötü başlayan bir şey senaristin bir senaristin ayrılmış olması daha dizi başlamadan mesela Abi dizisinden böyle de Dizi söyleyeyim. tutar mı sizce diyorlar. Yani bir üzerlerine bir bunların saldırı var. Bakalım daha neler olacak. Canım çok teşekkür ediyorum. Aa, Canlı rica yayın ederim. Ne demek? Ne demek? ederim. Renk kattın yine her zaman Aa, olduğu gibi. estağfurullah. Ben izleyicilerine buradan selam sevgilerimi gönderiyorum. Buradan özellikle Miami'den Canan Hanım çok yazıyor sürekli bana. Buradan selam gönderiyorum. Onu da çok öpüyorum. Diğer gerçekten alttan da yazıları okuyorum. Ben de sizleri çok sevdim. Çok kısa sürede de hepinizi yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ulaşmak zor değil bana. İpek Astro diye Instagram'dan lütfen takip edin. Ve İpek Ünlü Koç da diye girebilirsiniz. Zaten yayın sırasında alttan da zaten Bilal abi beni etiketlediği için ulaşmak zor olmayacak. Göreceksiniz oradan. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kıbrıs'tan selamlar. Bundan sonra İstanbul'dan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere canım. Sağ ol. Değerli izleyenler çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sevgiyle selamlıyorum hepinizi. İyi akşamlar.